Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere tane tane ve çok lezzetli bir basmati pirinçle pilav tarifi hazırladım. Şöyle tane tane dağılan çok lezzetli ve sağlıklı bir pilav oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Basmati pirinç diğer pirinç türlerinden biraz daha farklıdır. İnce ve uzun tanelidir. Bu özelliği sayesinde de asla birbirine yapışma olmaz ve kısa sürede pişen bir pirinç türüdür. Ayrıca düşük glisemik indeks ve yüksek oranda lif içerir. Bu özellikleri sayesinde de hem şeker hastaları hem spor yapanlar hem de diyet yapanlar bu pirinci özellikle tercih ederler. Ben bugün pilavımda 2 su bardağı basmati pirinç kullanacağım. Aynı zamanda yanında böyle 2 tatlı kaşığı kadar da tereyağım var. Pilavım için 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Ayrıca 2 su bardağı tavuk suyu ve 1 su bardağı da normal su kullanacağım. Basmati pirinç böyle kendine has bir kokusu ve aroması olan bir pirinç. Bu nedenle ben biraz tavuk suyu kullanarak tadını daha da güzel lezzetlendirmek istedim. Pilavımı pişirmek için uygun bir tencereyi ocağımın üzerine aldım ve sonrasında içerisine 2 tatlı kaşığı tereyağımı koyarak eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 2 su bardağı tavuk suyuyla 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Basmati pirinç diğer pirinçler gibi tereyağında kavrulup hazırlanan bir pirinç değil. Bugün pilavımızı salma usulüyle yapacağız. Bu şekilde sularını ekledikten sonra içerisine şimdi de 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Tuzunu da ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum ve sonrasında pilavımın suyunu kaynamaya bırakıyorum. Pilavımızın suyu kaynarken biz de pirinçlerimizi bir süzgeç içerisine alalım ve bir kez yıkayalım. Bu pirinci suda asla bekletmiyoruz. Bir kez yıkadıktan sonra kaynayan suyun içerisine pirinçlerimizi aktarıyoruz. Basmati pirinci diğer pirinçler gibi kavurmaya hiç gerek yok. Bir kez yıkadıktan sonra kaynayan suyun içerisine aktarıyoruz. Sonrasında bir kez karıştırıp kapağını kapatıyoruz. 1-2 dakika kadar yüksek ateşte kaynattıktan sonra sonrasında ocağımızın altını kısıyoruz ve suyunu çekene kadar pirinçlerimizi pişirmeye bırakıyoruz. Basmati pirinç diğer pirinçler gibi böyle hiç karıştırmayın, kaşık değmesin diyeceğiniz bir pirinç türü de değil. Ben şöyle bir 5 dakika geçtikten sonra pirinçlerimi güzelce bir kez karıştırıyorum ve sonrasında tekrar kapağımı kapatıyorum. Ve kısık ateşte pilavım tüm suyunu çekip bu şekilde böyle göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Benim pirincim toplamda 15 dakikada bu şekilde çok güzel suyunu çekmişti. Tüm suyunu çeken pilavımı şöyle bir kez karıştırıyorum ve sonrasında üzerine bir havlu kağıt kapatarak kenarda demlemeye bırakacağım. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu halde bile tane tane oldu, hiç yapışmayan çok güzel bir basmati pirinç pilavı oldu. Şimdi üzerine bu şekilde havlu kağıtla kapatıyorum ve sonrasında kapağını da kapatarak pilavımı kenarda 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Pilavımızın üzerine kapattığımız havlu kağıt sayesinde kapakta oluşan buharlar tencerenin içerisine de geçmemiş oluyor. Şimdi de dinlenen pilavımı bir tahta kaşık yardımıyla şöyle havalandırarak güzelce bir karıştırıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde yapışma olmadı. Tane tane çok güzel bir basmati pirinç pilavı oldu. Basmati pirincin kendine has bir kokusu ve aroması var. Bazı insanlar bu tadı sevmeyebiliyor ama bana göre gayet besleyici ve sağlıklı bir pirinç türü olduğu için ben evimde sık sık bu pilavı yapıyorum ve bugün sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.